Yunan mitolojisinde kahramanlık ve epik anlatının örneklerinden biri olan Homeros'tan Odisea destanından bahsedeceğiz. Bu videoda Odisea ile alakalı bilmeniz gereken 10 tane bilgiden bahsediyor olacağım. Bu bilgileri öğrendikten sonra belki de hala bu kitabı okumadıysanız okumak için size itici bir güç olacağını düşünüyorum. Bahsedeceğim 10 maddenin ilki kitap hakkındaki beklentiler olacak. Bu destanı okurken nasıl bir beklentiyle başladığınız bence çok önemli. Odisea destanı Yunan mitolojisinde başı çeken hikayelerden biri. Epik yani destan şeklinde yazılmış bir anlatı. Esasında Yunan mitolojisini tam doğru bir şekilde kavramak için Hesiodos'un Teogonyas'ı, İşler ve Günleri, Homeros'un İlyadası, sonra da Odysseus'u okumak gerekli. Ancak ben bunu o diğer iki kitaptan daha önce okumaya karar verdim. Bu benim için bir eksi mi? Hayır değil, ama daha kolay anlama açısından o şekilde okusaydım bir mitoloji sözlüğü kullanmama belki de daha az gerek kalacaktı. Bunun tabii ki kahraman ve epik bir anlatı olduğunu biliyoruz. Ama Odisea, İlyada'ya kıyasla aslında daha çok bir eve dönüş hikayesi ve aynı zamanda da intikam hikayesi. O yüzden bu epik anlatıda kahramanca bir macera beklemek yerine bu tür bir beklentiyle başlarsanız sizin için hayal kırıklığı oluşturmayacaktır. Açıkçası tabii burada Truva Savaşı'ndan sonra Odysseus'un eve dönüşünü bir yerde görüyoruz ve bu tam olarak bir macera şeklinde anlatılmasa da hem Odysseus'un kendisi hem oğlu hem de savaş arkadaşları tarafından yaşadığı tecrübeler ve maceralar aslında yine aktarılıyor hikayede. Hikayenin özü Truva Savaşı'ndan sonra tanrısal Odysseus'un eve dönmesini ve eve döndüğünde kendisine ihanet eden kişilerden bir intikam alması hikayesi olarak görülebilir. Bu beklentiyi doğru kurduktan sonra kitaptan çok daha bir okuma zevki alacağınızı garanti edebilirim. Kitabı okumadan önce dikkat etmeniz gereken ve göz önünde bulundurmanız gereken ikinci madde esasında bu hikayenin zaman çizelgesi. Odysseus savaşa gitmeye ikna edildikten sonra Troya'ya erişmesi ve savaşın bitmesi yaklaşık 10 yıl sürüyor. Daha sonra bu savaştan eve dönme yolculuğu ise bir sürü başına gelen maceralardan dolayı yine bir 10 yıl sürüyor. Yani Odysseus'un evinden ayrılıp tekrar evine dönmesi arasında 20 yıl gibi kocaman bir zaman zarfı var. Bu 20 yıllık zaman zarfında karakterlerin nasıl duygusal tecrübeler yaşamış olabileceğini göz önüne alırsak hikaye daha anlamlı bir şekilde okunabilecektir diye düşünüyorum. Üçüncü dikkat etmemiz gereken madde hikayenin coğrafyası. Hikayenin coğrafyası genel olarak İonya adalarında geçiyor. Odysseus'un memleketi olan İtake'den Truva'ya yani Çanakkale'ye geçen ve aralarda eve dönüş yolunda da farklı farklı rotalara uğramak suretiyle de olsa yine bu Ege Denizi kıyılarında geçen bir hikayeden bahsediyoruz. Daha coğrafi keşiflerin henüz çok fazla yapılmamış olduğu bir dönemi göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Elimdeki İş Bankası yayınlarında da zaten tam olarak coğrafyayı anlayabilmeniz için o dönemki anlatılara göre şu şekilde bir harita çizilmiş. Burada aslında ne kadar dar bir coğrafyada geçtiğini hikayenin görebiliriz. Çok çok uzun sürmesine rağmen yolculukların denizciliğin henüz o kadar gelişmemiş olmasını göz önüne alınca böyle bir coğrafyada gelişiyor genel olarak. Hikayede adı geçen kara parçalarının tamamı Ege Denizi çevresindeki Asya, Yunanistan tarafı, biraz İtalya tarafı ve Mısır'dan ibaret esasında. Bu kitabı okumadan önce dikkat etmeniz gereken bence dördüncü en önemli maddeden biri de kitabın edisyonu. Benim elimdeki edisyon İş Bankası Kültür Yayınları'na aitti. İş Bankası Kültür Yayınları'nda belki biliyorsunuzdur puntolar oldukça okunabilir ve sayfalar da kalın. Yani 400 küsür sayfalık bu destan esasında bu kadar kalın durmasına rağmen belki de başka bir yayında okuduğun zaman bu şekilde görünmeyecek. Bu yayın doğru bir tercih miydi? Bence değildi. Okurken oldukça ağır bir kitap olduğu için ve fizikselden de okuduğum için benim çokça bileğimi ağrıttı ve kendime bir çözüm geliştirmem gerekiyordu bunu okuyabilmek için. Ben de şu şekilde tam sırtından ortadan ikiye ayırmak suretinde bu kitabı ikiye böldüm. Böylece okuma tecrübem biraz daha iyileşti diyebilirim. Bu şekilde 200 sayfalık bir kitaba indirmiş oldum aslında. 2 cilt haline kendi ellerimle çevirdim. O yüzden belki kitabı almadan önce eğer elinizde yoksa dikkat edebileceğiniz şeylerden biri de bunun baskısı olacak. Bence 2 cilt haline tercih edilmesi çok daha kolay bir okuma tecrübesi yaşamanızı sağlayacak. Ayrıca Türkçe'de de bu şekilde mi bilmiyorum ama diğer dillerdeki
çevirilerinde Odysseus'un iki versiyonu varmış. Biri düz yazı olan, biri de epik destan halinde olan. Eğer Türkçe'de de böyleyse, ben de sadece bu baskı olduğu için diğerlerini bilemiyorum. Ama dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de düz yazı şeklinde olmaması. Yani bu okuma tecrübesini ve o edebiyatın tadını almak istiyorsanız kesinlikle destan, yani şiire daha yakın bir biçimde yazılmış olanı tercih etmenizi öneririm. Beşinci dikkat etmeniz gereken madde bence anotasyon ve not alma olacak. Yunan mitolojisinin en başlarında yapılan okumalardan biri olduğu için burada çok fazla tanrı ve kutsal varlık tanıtılıyor. Bu tanrılar, eğer hakim değilseniz, çok fazla not almanız ve altını çizmeniz gereken yerler olacak benim gibi. Kitap toplam 24 bölümden oluşuyor. Yaklaşık her okuma 10-20 sayfa arasında değişiyor. O nedenle eğer böyle birkaç seferde oturup bir okuma yapmıyorsanız, bu okumayı uzun bir süreye yayıyorsanız, bence not almak çok önemli, çünkü unutması çok kolay gerçekten. Daha sonra hatırlamak istediğiniz yerleri ve önemli olduğunu düşündüğünüz yerleri not alarak ilerlemek bence bu açıdan çokça önemli. Ne kadar çok not alırsanız o kadar çok okumanız gerekecek daha sonra bu notları. O yüzden bence sadece çok önemli gördüğünüz yerlerin not alınması ya da hikayenin işleyişinin bir özetinin çıkarılması belki sadece yeterli olacaktır. Benim burada hatırlamak istediğim şeyler hiç duymadım. Mesela tanrılar, işte periler, titanlar vardı. Genelde onların güçlerini not aldım. Hikayede benim ilgimi çeken yerleri, kültürel farklılıkları not aldım. Odysseus'un aslında evine dönerken yaşadığı maceraların hangi yerlere gittiğini ve orada nasıl savaşlar yaşadığını kısa bir şekilde şöyle bir kendime çizelge yaparak yine not aldım. Benim notlarımın toplamı 4 sayfadan oluşuyor. Benim için gayet hatırlatıcı ve yeterli sayfada bir not sayısı. Siz de kendi yazınıza ve hatırlama kapasitenize göre bu şekilde not alabilirsiniz. Yine bununla bağlantılı olarak dikkat etmeniz gereken 6. şey soy haritaları. Tanrılar ve tanrıların soyları ve tanrılardan doğmuş kişilerin, yani tanrıya yakın kişilerin ailelerinden çokça bahsediliyor. Benim elimdeki edisyonun arkasında Odysseus'un yolculuk ve serüvenlerinin kronolojik bir sıralaması var. Bu soy ağaçları bakımından herhangi bir bilgi içeren bir baskı değil. Daha önce almış olduğum Azra Erhat'tan mitoloji sözlüğü var şöyle elimde ve bunun arkasında ihtiyacınız olabilecek bütün soy tabloları bulunuyor. O bakımdan ben bunları not almayı çok fazla gerekli görmedim. Hem tanrıların soy ağaçları hem de bu tanrıların çocukları ve diğer ilişkilerinden doğan kişilerin bütün soy ağaçları burada var. Eğer böyle bir kaynağınız yoksa, sadece çok gerekli bilmediğiniz ana karakterlerin soy ağaçlarını not almanızda yarar olacağını düşünüyorum. Destanla alakalı bilmeniz gereken 7. maddede bana göre karakter olarak Odysseus'un kendisi. Burada yine aslında hikayeden beklentilerimizle bağlantılı, yani ilk maddeyle bağlantılı bir bakış açısı var. Odysseus'un karakterinden de tabii beklentiler vardı benim için okumadan önce. Sizin bu şekilde bir beklentiniz oluşmaması için bunu söyleme gereği duyuyorum. Savaşçı ve kahramanca hareketlerle öne çıkmasını beklediğim Odysseus karakteri tam olarak bu özellikleriyle ortaya çıkmıyor. Hikayenin aslında en hınzır taraflarından biri bu diyebilirim. Ana karakterimiz Odysseus, çok kurnaz Odysseus, çok akıllı Odysseus, tanrısal Odysseus, işte düzen kuran Odysseus diye lakaplarla geçiyor aslında her bahsedildiğinde. O bakımdan Odysseus karakterini savaşçı bir karakter değil de daha çok aklıyla ve kurnazlığıyla öne çıkan bir karakter olarak göreceğinizi bilirseniz, bu bakımdan da beklentileriniz daha farklı olacaktır okurken. Dikkat etmeniz gereken 8. madde ise buradaki kültürel farklılıklar diyebilirim. Okuma zevkini tam olarak benim için veren yönlerden biri de antik Yunan döneminde Yunanların din anlayışından da gelen bir kültürel özellikleri var. Bunlara dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Benim için oldukça ilgi çekici şeyler vardı ve çok tanrılı bir dine inanılıyor ve tanrıların insan suretinde insanların arasına karıştığı düşünülüyor sürekli. Bu bakımdan da sizin evinize gelen herhangi bir yolcu ya da tanımadığınız biri insan kılığında gelmiş bir tanrı olabilir. O tanrıya eğer iyi davranmazsanız, misafirperverlik göstermezseniz tanrının sizi lanetleyeceği ve başınıza türlü kötülükler geleceğini düşünülüyor. Bu bakımdan da misafirperverlik kültürünün çok geliştiğini görüyorsunuz. Benim için şaşırtıcı şeylerden biri de buydu mesela. Ayrıca toplumsal cinsiyet rollerinin de nasıl işlendiğini, farklı bir biçimde işlendiğini göreceksiniz. Benim için dikkat çekici şeylerden biri yine erkeklerin aslında portrelenmesiydi burada. Mesela üzücü bir şey olduğunda
kötü bir şey olduğunda ya da sevindiklerinde herkesin ağlaması, hüngür hüngür birbirine sarılması ve öpmesi birbirini gibi. Bahsedeceğim 9. madde aslında kitabın ön sözü. Çevirmen Azra Erhat burada yaklaşık 50 sayfalık bir ön söz hazırlamış. Bu bakımdan ön söz okumaların ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle okunmalı diye düşünüyorum. Hikayeyi hiç bilmiyorsanız ve hani spoiler almak istemiyorsanız belki bunu kitabı okuduktan sonra okumanız daha mantıklı olabilir. Çünkü Azra Erhat ön sözde bazı bölümlerin açıklamalarını yapıyor ve onların aslında ne demeye çalıştığını anlatıyor. Bu bakımdan hem okuduktan sonra böyle özet bir bilgi vermesi açısından güzel bir yönlendirme olabilir. Ben hikayeyi okumadan önce ön sözü okumuştum. Benim için herhangi bir tadını alıp götürmedi açıkçası. Ben ön söz okumayı kitabı okumadan önce yapmayı tercih ediyorum. Kitabı okurken eş zamanlı okuyabilirsiniz ya da bitirince toptan okuyabilirsiniz ya da en başta okuyabilirsiniz. Ama ön sözün kesinlikle atlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli bilgiler içeriyor çünkü burada. Sizin belki hikayeyi okuduktan sonra bile fark etmeyeceğiniz şeyleri bu ön sözdeki Azra tabii bu Homeros'u ve Homeros'un hikayelerini çokça araştırmış biri olduğu için onun bilgilerini almak açısından önemli bir kaynak olarak görüyorum. Son olarak Yunan mitolojisi ve felsefesini daha derinden algılayabilmek için bir okuma listesi oluşturdum. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer bu kitapları ve bu sırayı takip ederseniz mitolojiyi ve mitolojinin felsefik açıdan değerlendirilmesini, derinlemesine bir anlama kabiliyeti geliştirebileceğinizi düşünüyorum. Bu listeyi daha çok elimde olan kitaplarla yaptım. Yaklaşık 20 kitaplık bir liste. Vazgeçilemeyecek kitaplardan oluşan bir versiyona dönüştürdüm. Eğer elinizde hiçbiri yoksa bu çekirdek kadroda olan kitapları alıp okursanız bu konuda derinlemesine bir bilgi edinebilirsiniz. Diğerlerini de ek okuma olarak tabii ki alıp yapmak oldukça değerli olacaktır. Yunan mitolojisi ve felsefesi okuma listesini 6 kategoride değerlendirdim. İlk kategori başlangıç ve tanrıların düzeni. Burada okunması gereken çekirdek kitap Hesiodos'un Theogonia ve İşler ve Günler kitabı olacak. Tanrıların doğumu ve evrenin yapısını anlama açısından önemli bir başlangıç. Ayrıca eğer elinizde varsa Babil Yaratılış Destanı ve Azra Erhat'ın Homeros kitabını okumanız da mitik düşüncenin Mezopotamya köklerini anlamak, aynı zamanda da mitlerin özüne dair kültürel ve dinsel derinlikleri elde etmek için yine önemli okumalar. İkinci kategori olan kahramanlık ve epik anlatı kategorisinde de yine bahsettiğim Homeros'un İlyadası ve Homeros'un Odisiyası var çekirdek kadroda. İlyada'da tanrıların savaşı etkisi, kahramanlık ideali, Odisiya'da zeka, sadakat, tanrı-insan etkileşimleri görebiliriz. Aynı zamanda çekirdek kadroya dahil olmayan yine güzel bir ek okuma oluşturabilecek Vergilius'un Eneis'ini okuyabilirsiniz ve Pindaros'un Zafer şarkıları yine bu listede var. Eneis de esasında Homeros'a Roma'dan bir cevap şeklinde mitin imparatorlukla birleşimini anlatan bir hikaye görüyoruz. Zafer şarkılarında da tanrılar, kahramanlar kültü, mitin atletik onurla ilişkisini yine görebileceğimiz bir okuma yapabilirsiniz. Üçüncü kategori olan tragedya ve psikolojik derinlik kategorisi. Burada da yine çekirdek kadroya alabileceğimiz Aiskilos'un zincire vurulmuş Prometheus'u var. Tanrılara karşı insanın aslında trajik kaderini okuyacağız burada. Euripides'ten Bakalar kitabı yine çekirdek kadroda ve Sofokles'ten Kral Oidipus kitabı var. Bunlarda da Dionysos kültü ve birey parçalanmasını aynı zamanda kader ve hakikati okuyor olacağız Yunan mitolojisinde. Yine bu çekirdek kadroya ek okumalar olarak Euripides'in Medea, Orestes ve Kiklops kitaplarını okuyabiliriz. Aynı zamanda Sofokles'in Elektras'ını yine ek okuma olarak yapabiliriz. Dördüncü kategoride felsefe ile mitin sorgulanması var. Buradaki çekirdek kitaplar Platon'un Şölen ve Devlet kitapları olacak. Aristoteles'in Poetikası olacak. Şölen ve Devlet'te mitos felsefesinin çözümlenmesini okuyacağız. Poetikada ise tragedya sanatı, mitin işlevi, katarsis aslında kavramlarını göreceğiz. Buna ek olarak okumalar yapılabilir. Onlar da Platon'dan yine Gorgias, İon ve Sofist olacak ve Sokrates'in savunması. Burada da hakikatin doğuşunu göreceğiz. Yine Aristoteles'ten bir ek okuma olabilir. O da hayvanların hareketleri üzerine ve Magna Morale kitapları. Beşinci kategori olan
Roma dönemi mitolojik edebiyat kategorisinde çekirdek kitap olarak Ovidius'tan Dönüşümler var. Burada mitlerin edebi dönüşümünü göreceğiz. Yine kahramanlık ve epik anlatı kısmında bahsettiğim epik okumalardan biri olan Vergilius'tan Eneis'i de bu kategoriye esasında dahil edebiliriz. Ovidius'un Dönüşümlerini okuduktan sonra o kitabı okumak biraz daha anlamlı olabilir. Çünkü Yunan mitolojisinden Roma mitolojisine geçiş için bizim için anlamlı bir kitap olacak Dönüşümler. Bu kategoride ek okumalar olarak Horatius'un Ars Poetica'sı, burada şiir sanatında mitin işlevini göreceğiz. Plutarkos'tan Paralel Hayatlar. Burada tarihle mitin iç içeliğini göreceğiz. Yine Seneca'dan Mutlu Yaşam Üzerine kitabı var. Stoacı ahlak ve tanrılara uyum bakış açılarını görüyor olacağız. Marcus Aurelius'un kendi düşüncelerini bu kategoriye dahil edebiliriz. Burada içsel mitoz ve stoacı bireyi görüyor olacağız. Aynı zamanda son olarak ek okumalara da Boethius'un Felsefenin Tesellisi kitabı var. Burada da kader, tarih, tanrısal düzen kavramlarını görüyor olacağız. Ve son olarak mitin Orta Çağ dönüşümü kategorisi var. 6. kategori. Burada da Dante'nin İlahi Komedyasını okuduğumuz zaman mitoloji figürlerinin Hristiyan sembolizmde işlenmesini görüyor olacağız. Bu geniş listede çekirdek kitaplar diye bahsetmediğim kitapların hepsi ek okuma olarak yapılabilir. Çekirdek kitapların okunması sonrasında da mitoloji ve felsefenin derinlemesine bir anlayışını kazanıyor olacaksınız. Listeyi yine ekranda tam haliyle görüyor olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Umarım mitoloji okumalarınız için yararlı bir video olmuştur. Odise'yi de hala okumadıysanız kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Çünkü harika bir edebi okuma ve okurken çok zevk alacağınızı düşünüyorum. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.